GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı ile yeniden haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine bir Suriye haritasını açtık. Son dönemlerde daha da sık açmaya başladık ama her açtığımızda yeni bir gündem maddesi, hatta bir öncekinden çok daha farklı maddeler konuşuyoruz. Bugünden baktığımızda Suriye'de yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Hem Türkiye'nin dahli son ziyareti hem Suriye içerisindeki anlaşmalar şu an bize neyi anlatıyor haritada? Şimdi Suriye'de gerçekten durum çok kritik bir hal aldı. Biliyorsunuz SDG, PKK'nın Suriye'ye katılması, bütün o teröristlerden arındırılmış şekilde silah bırakması aslında konusu vardı. Şimdi 10 Mart'ta biliyorsunuz bir anlaşma oldu. Şimdi 10 Mart'taki anlaşmada aslında çok kilit bir nokta var. Herkes bu işin uzmanları biliyor ama dile getirmiyorlar. Ama biz burada dile getiriyoruz. Entegrasyon. Bakın bu çok tehlikeli bir laftır. Entegrasyon. Entegrasyon nedir biliyor musunuz? Çok basit anlamıyla söyleyeceğim şimdi. Bu kahve, bu su. Bunu birbirine entegre ediyorum şimdi ben. Yapıştırdım, şuraya bir bant yaptım. Kahve ve su entegrasyonu dedim. Entegre geliyorlar bunlar. Kahve ve su. Şimdi bu kahve ve su hem kahve kahveliğini muhafaza ediyor hem su suluğunu muhafaza ediyor. Ama kahve ve su entegrasyonu bu. Halbuki bizim muradımız kahve ve suyun birbirine karışmasıydı. Yani içine dökülmüş olmasıydı, değil mi? Ama entegrasyon dediler. Şimdi bu entegrasyon lafı gerçekten çok tehlikeli bir laftır. Bizim hiç istemediğimiz bir durumdur. Ama Türkiye'de bu sanki bizim istediğimiz bir durum gibi lanse edilmeye başlandı. Bu da çok tehlikeli. Biz entegrasyon istemiyoruz. Katılma istiyoruz. İçinde karışma istiyoruz. Kahve ve suyun birbirine karışmasını istiyoruz. Anlaşma metninde Arapçasında da cem var. İbadet edenler bilirler. Mesela cem etme, öğlen ve ikindi namazı cem edilir edenler vardır. İşte akşamda yatsıyı cem ederler. Ama öğlen yine öğlen olarak kılınır. İkindin olarak kılınır. Bu cem etmektir. Yani öğlen ve ikindi birlikte kılınmaz. Öğlene ayrı, ikindiye ayrı niyet edersin. Gene öğlen öğlenliğini, ikindiliğini muhafaza eder. Yani şöyle demez mesela, 2 rekat öğlen ve ikindi namazına için 2 rekat niyet ediyorum. Bu cem olmaz. Cem öğlen 2 rekat, akşam 2 rekat neyse, ikindin 2 rekat, 4 rekat seferi filan. Neyse, bu entegrasyon lafı işte bu. O da çok kötüydü. Ama daha da kötü bir durumla karşılaştık. Şimdi Türkiye'de bir terörsüz Türkiye süreci var. Ben de terörsüz Türkiye istiyorum bu arada. Ama gerçekten terör örgütlerinin baş tacı edilmediğini, liderlerin baş tacı edilmediğini, muhatap alınmadığını, teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne parmak sallayamadığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şartlar dayatamadığı bir terörsüz Türkiye istiyorum. Terörsüz Türkiye'nin şartlarından bir tanesi şuydu. SDG, PKK silah bırakacaktır. Sadece burada değil, Irak'ta da, İran'da da, PJAK'ta, Suriye'de de silah bırakılacak. Kimse bırakmıyor. Bunlar gittikçe de güçleniyor. En son geldiğimiz nokta Türk basınında hemen hemen hiç yer almayan ama Suriye basınında çarşaf çarşaf yayınlanan bir yeni plan ortaya çıktı. Yeni plan şu. Diyor ki yeni planda Suriye Milli Savunma Bakanı SDG PKK'ya bir teklifte bulunuyor. Anlaşma teklifinde. Şimdi bu Türkiye'de SDG PKK'ya dayatıldı diyor. Halbuki dayatılma falan yok. Dayatılan Şara hükümeti. Amerika'ya gitmeden önce Tom Barak Şara'ya bir takım bunu kabul edeceksin, şöyle anlaşacaksın diye bir baskı yapıyor. Amerika'ya gittiğinde de Şara'ya bu söyleniyor. Şara ilk başta direnç gösterse de Amerika dönüşü tamam diyor. Tamam dedikten sonra güya teklifi, bak şimdi nasıl bir tiyatro oynanıyor. Teklifi Şara hükümeti adına Milli Savunma Bakanı yapıyor. Halbuki dayatılan bir durum var. SDG PKK yerine SDG PKK'nın teklifini Şara yapıyor. Halbuki teklif, tekrar söylüyorum, SDG PKK. Nedir peki Amiral teklifin içeriği? Allah korkunç. Doğukan korkunç. Diyor ki, bu alanda 3 tane tümen kurulacak diyor. SDG PKK'ya. Birinci tümen, Kuzeydoğu sınırlarını muhafaza edecek tümen. Şimdi Kuzeydoğu sınırlarını. Neresi burası? Şurası. Burası ne? Burası Türkiye sınırı. Türkiye sınırını Suriye adına koruyacak, savunacak kim olacak? PKK. SDG PKK olacak. 2, diyor ki korkunç. İkincisi, sadece bu bölgede değil, Suriye'nin genelinde terörle mücadele edecek, terörle mücadele tümeni kurulacak. Tümen Yine SDG'ye ait bir tümen. tabii SDG, hepsi SDG PKK.
Terörle mücadele tümeni. SDG PKK. Terörle mücadele tümeni. Bu sadece bu bölgede değil, Suriye'nin içerisinde terörle mücadele. Peki kardeşim terörist kim? Terörist kim? Ona SDG PKK karar verecek. Türkmenler terörist olur mu? Olur. İşte tam bu anlaşma teklif edildikten sonra Halep'te Türkmenler vuruldu. Ve Türkmenlere ne denildi biliyor musunuz? DAEŞ, IŞİD denildi. Türkmenler bana mesajlar çektiler. Paşam vuruluyoruz. Ne olur sesimizi duyur diye. SDG PKK saldırdı. Şam hükümeti hiç ses bile çıkartmadı. Neden? Terörle mücadele oldu çünkü adı. Üçüncüsü çok ilginç, bak siyasi bu. Bu SDG PKK'nın içerisinde bir sürü kadın terörist var değil mi? Şimdi bu kadın teröristler, kadın militanlar ne olacak? Şara muhafazakar. İslam yönetimi isteyen bir adam değil mi? İslami bir yönetim taraftarı bir adam. Kadından böyle asker mi olur? Kadınla erkek bir arada mı yatar, kalkar koğuşlarda aynı şekilde? O zaman kardeşim bunlar da diyor ki biz kadınlardan vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bizim Besozat falan var biliyorsun bunların elebaşları. O zaman üçüncü bir tümen daha kuruluyor. Kadın tümeni. Şimdi bu Şara'nın elini de rahatlatıyor kadın tümeni. Bunlar kadınlara ayırdık falan. Çünkü Şara'nın tabanı ya sen nasıl böyle şey kabul ediyorsun falan diye. Bu tekliflerin hepsi böyle. Bu 3 tane tümen kuruluyor. 3 tane terörist tümen kuruluyor. Teröristle mücadele edecek olan tümen terörist tümeni. Komediyi görüyor musun? İkincisi terörle mücadele edecek olanlar teröristler. Yani kendileri terörist değil, teröristle mücadele edenler terörist olacak. Buradaki Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri terörist olacak. Türkmenler terörist olacak. SDG PKK'ya kim karşı geliyorsa terörist olacak. Arkalarında kim var? Amerika, İsrail var. Bu yapının arkasında Amerika, İsrail var. Bu Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi'nin parçası. SDG, PKK'nın bütün yurt dışındaki bütün toplantılarında mutlaka İsrail bayrağı vardır. Ben geçen gittim yurt dışına, yurt dışında da gördüm. Orada burada toplantılar yapıp yanlarında İsrail bayrakları var. Şimdi bunların hiçbir gücünün teslim olması var mı burada? Üstüne bunlar silahlı kuvvetler haline geliyor. Meşru bir zeminde kazanıyor aslında. Efendim Şam hükümetine entegre oluyorlar. Nasıl entegre oluyorlar kardeşim? Bunu da Türkiye'de böyle yutturacaklar. Şam hükümetine entegre oluyorlar. Nasıl entegre oluyor? Anlaşmanın bir maddesini biliyor musunuz? Bu bölgelere, şu bölgeye hiçbir şekilde Şam hükümeti girmeyecek. Şam hükümeti bu bölgeye girmeyecek. Burası bizim. Peki geri kalanda ne olacak? Geri kalanda buranın bir etkisi olacak mı? Vallahi aynen şöyle. Gerçekten çok enteresan bir durum. Diyor ki buradakiler Şam hükümetinde Genelkurmay ikinci başkanı SDG'li olacak. SDG PKK'lı olacak anlaşmada. Bunu Şara teklif ediyor. Savunma Bakan Yardımcısı SDG PKK'lı olacak. İçişleri Bakan Yardımcısı SDG PKK'lı olacak. Aslında bir eş başkanlık gibi orduya da Ya adam buraya PKK bölgesine Şam hükümeti giremiyor ama PKK'lılar Şam hükümetinde kilit noktaları tutuyorlar. Ve daha da korkuncu peki buranın yönetiminde Şam hükümetinin bir komuta kontrol yetkisi var mı? Yok. Koordine edecek sadece diyor. Terörle mücadeleyi koordine edecekler. Koordine etmek, bak entegre etmek gibi. Koordine. Ben yapacağım, seninle koordine edeceğim. Sen bana emir veremezsin. Emir komuta yok. Koordinasyon var sadece. Koordine edemedik. Bu bana engel değil demek bu. Koordine edeceğim sadece. Senin emir komutanda değil. Sen karar verirsen ben yapacağım ya da yapma dersen yapmayacağım diye bir durum değil. Ve burası da benimdir. Buraya asla girmeyeceksin. Ama buranın geri kalanında da ben söz sahibiyim. Peki Şam hükümetinin, Suriye hükümetinin silahlı kuvvetlerinde SDG, PKK ne olacak biliyor musun? 70 tane komutanlık bu teklifte SDG, PKK'ya veriliyor. Bunlar Suriye medyasına yatıyor. Yani Suriye ordusunu da SDG, PKK yönetecek. Bu ne demek biliyor musun? Burası benim, bizim diyor. Gerisi hepimiz. Size bu neyi hatırlatıyor? Musa Anter'in ve bölücülerin Doğu ve Güneydoğu bizim, geri kalan hepimizin. Bu model PKK elebaşlarının Türkiye'de önerdiği model mi değil mi? Biz buranın
Doğu ve Güneydoğu'nun. Ha, bu arada petrol ve doğalgaz gelirlerinden de burası faydalanacak. Bir kısım gelir Şam'a da aktarılacak. Bu kadar. Şimdi bunun adı hani SDG'ye son uyarı. SDG'nin zamanı kalmadı. Teklif edilen bu. Ya bu teklif edilen değil. SDG PKK kendi teklifini Şam hükümetine yaptırıyor ve uluslararası kamuoyuna da, Türk kamuoyuna da SDG PKK'nın zamanı kalmadı. Entegre olacaklar. Bu mudur entegre olmak? Burada devletleşiyor adam. Adam burada devletleşiyor. Bunun adı Büyük İsrail Projesi'dir. Büyük İsrail Projesi budur. 1980'de yayınlanan harita Büyük İsrail Projesi. Aynen burasıdır. İsrail'de yayınlanır. Burası ayrı bir bölüm olacak. SDG, PKK gibi teröristlere verilecek diye. Aynı plan yürürlükte. Al. Burası işte Büyük İsrail Projesi. Bunun da adına entegrasyon diyorlar. Ben soruyorum şimdi. Bu entegrasyon mudur? Teröristlerin devletleşmesi midir? Birden Bey, Türkiye sınırındaki varlığına da bakarsak ilk madde yine aslında Türkiye sınırı bizi tabii ilgilendiren en önemli en konuların önemli başında. bizim bakın burada bizim yaptığımız en önemli yanlışlardan bir tanesini açıklıkla söyleyeyim. SDG PKK hiçbir şekilde bu Suriye'deki yönetim değişikliğinden sonra, devrimden sonra, devrim diyorlar ya, Suriye'deki devrimden sonra hiçbir şekilde SDG PKK bu Şam hükümetine biat etti mi? Katıldı mı? Asla. Asla. Silahlarını teslim etti mi? Asla. Suriye ordusunun bir parçası oldu mu? Asla. Bu arada Suriye ordusunun bütün altyapısını devrimden sonra İsrail yok etti zaten. Nasıl bir İsrail projesi olduğunu görüyoruz. Bu entegrasyon lafları da İsrail projesidir. Bunlar, dikkat edin, devrim olduktan sonra İsrail bütün Suriye ordusunun altyapısını yok etti. Komuta kontrol sistemini yok etti. Limanlarını, hava üslerini hepsini vurdu. Peki buraya hiç saldırdı mı? Hayır. Buraya zemin açtı. Burayı destekledi. Burada hiçbir şey yapmadı. SDG, PKK'lar da İsrail'e minnettarız dediler. Şimdi ortada bir zemin hazırlandı. Bunlar hiçbir şekilde buraya karışmadılar. Bırak karışmayı, entegre olmadılar. Entegre, çok tehlikeli bir laf. Biz peki ne yaptık? Bu bölgede 130 bin kişilik Özgür Suriye ordusu vardı. İçinde Türkmenlerin oldu. Ve Özgür Suriye ordusu 130 bin kişilik ordu Türkiye'nin kurduğu, Türkiye'nin kumandası altında olan çok önemli bir orduydu. Bu 130 bin kişilik orduyu biz dağıttık. Gidin Suriye ordusuna katılın ya da işinize bakın. Şimdi ben orada tabur komutanlığı falan, milis tabur komutanlığı yapan işte yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbesindeki hatta general paşa dediğimiz insanlar vardı. Onlar benden tohum istiyorlar. Tohumu nereden buluruz diyorlar. Dağılmış çiftçilik yapacaklar. Ya kardeşim bir kere Türkiye'nin güvenliği için burada 30 kilometre derinliğinde bir alanın tampon olması lazımdı. Hele burada devrim oldu. Artık her şey bitti falan diyemezsin. Bu SDG, PKK'nın ne yaptığına gözlemlemeden bu ordunun dağıtılması, git katıl denmesi Türkiye'nin elindeki en önemli 10 yılların birikimi bir anda heba olmuş gözüküyor. Ve şöyle yapmak lazımdı. Tamam, ben Suriye'nin üniter yapısının taraftarıyım. Ben Suriye'nin birlik bütünlüğünün taraftarıyım. Ben Suriye'de tek silahlı kuvvetler istiyorum. Tamam. Ama ben bir kere kendi güvenliğim açısından durumu bir gözlemleyeyim. Nedir? Ne oluyor? Bu benim için en önemli terörist tehdit bu Suriye'nin kuzeyindeki, kuzeydoğusundaki bu SDG PKK. Onlar silah bırakmadıkça benim Suriye Milli Ordusunu dağıtmam, Özgür Suriye Ordusunu dağıtmam. Biliyorsunuz Özgür Suriye Ordusuydu. Sonra Suriye Milli Ordusu'na döndü. Çünkü Dürziler de Özgür Suriye Ordusu deyince kendilerine biz isim değiştirdik. Suriye Milli Ordusu yaptık. Suriye Milli Ordusunu dağıtmayın. Bekleyin. Bakın zaten ben size dostum. Sizin de güvenliğinizi sağlarım. Ve SDG, PKK hangi şartları sunuyorsa Suriye Milli Ordusu için de aynı şartlar sunulmalı. Entegrasyon. Mesela burada 3 tümen mi? Ben de 5 tümen kuracağım burada. Aynı. Sen madem Şam hükümeti SDG PKK'ya böyle kabul ediyorsun, beni de böyle kabul edeceksin. Ha SDG PKK katılıyor mu? Dağıtıyorum. Tamam benimkiler de silah bıraksınlar, benimkiler de katılsınlar, benimkiler de dağılsınlar. Ama SDG PKK belli bir bölgeyi elinde mi bulundu? O zaman ben de belli bir bölgeyi elimde bulunduruyorum demek lazımdı. Şimdi Türkiye'nin elinde o kazık kalmadı. Efendim alkışladılar. Bir tane Türkmen tümen komutanı olmuş. Altındaki yapı yok. Bir tane bilmem ne Savunma Bakan Yardımcısı olmuş.
altında yapı yok. Bölgesi yok artık. Bölgesi kalmamış. Bunların bölgesi var. Bir de Şam hükümetinde etkisi var artık. Ve üstüne üstlük 70 tane de komutan veriyorlar. Teröristler komutan oluyor. Bence burada yapılması gereken husus Türkmenlerin bir an önce teşkilatlandırılması tekrar ve Türkiye'nin sınırlarından 30 kilometre denirliğinde Laskiye'den Kamışlı'ya kadar bu bölgede bizim burada bir 30 kilometrelik güvenlik koridoru oluşturmamız ve buna da aynı SDG PKK'nın yaptığı gibi buraya da Türkmen bölgesi denmesi. Ve aynı şartlarda Şam hükümetine entegre mi olacaklar? Aynı şartlarda entegre olsunlar. Teşekkürler. Sağ olun.